Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yorumlarda çok sorulan sorulara ve sorunlara göre saksıda domates yetiştirirken uymanız gereken temel kurallardan bahsedeceğim. Bu anlattıklarıma uyduğunuz takdirde sağlıklı fideler elde edebilir ve bu sayede de iyi verim alabilirsiniz. Birinci kural: saksı toprağınız yarı torf, yarı gübreli toprak olmalı. Torf sayesinde kökler rahatlıkla suyu emecek ve kök gelişimi hızlanacaktır. İkinci ve en önemli kurallardan bir tanesi, domates fidesini dikeceğiniz saksı toprağının miktarı en az 5 litrelik pet şişe kadar olmalı. Saksı genişliği en az 1 karış ve yükseklik de aynı şekilde en az 1 karış. Yani bu saksı 5 litrelik pet şişenin alacağı toprak miktarından daha fazla. Gayet iyi. Saksı dibine biraz toprak koyduktan sonra domates fidemizi köklerine zarar vermeden küçük saksısından çıkarıp saksıya yerleştirin. Domates fidemizi saksı içerisine kök etrafındaki toprak ile birlikte yerleştiriyoruz. Ve üzerine toprak eklemeden önce kök etrafına gübre takviyesi yapıyoruz. Ben burada yumurta, muz kabuğu, çay posası ve pişmiş kahve telvesi ekliyorum. Bu karışımın nasıl hazırlandığı ile ilgili video linkini açıklamalara ekliyorum. Daha sonra üstünü toprak ile dolduruyoruz. Ve saksımızı güneş alacak bir yere koyuyoruz. Üçüncü kural: fidemizin ilk yapraklarından yaklaşık 2 parmak altını boşta bırakarak toprağa gömüyoruz. Burada gördüğünüz gibi, yani renkli kısım biraz dışarıda kalıyor. Fide uzadıkça burayı organik gübre karışımı ile yavaş yavaş dolduruyoruz ki her seferinde yeni eklenen toprağa kök salacak ve saçak kökler taze gübreyi daha rahat alacaktır. Bu sayede çapalama yapmadan saksı içinde gerekli gübrelemeyi bitkiye en sağlıklı yolla ulaştırmayı başarır, yüksek verim alırsınız. Her zamanki gibi ilk sulamamı sıvı soğan gübresi ile yapıyorum. Beşinci kural: saksıda su kaybını önlemek için malçlama yapabilirsiniz. Yani kuru saman ya da doğal rafya ile toprağın üstünü örtün ki topraktaki su kontrolsüz bir şekilde buharlaşıp gitmesin. Birazdan anlatacağım gibi domates bitkisi en fazla potasyuma ihtiyaç duyar. Bu meyve dökümü olmaması için gereklidir. Altıncı kural: domatesinizdeki emici sürgünleri alın. Koltuk alma denilen bu işlemi yaptığınız takdirde domates fidesi daha sağlıklı gelişecek. Domates bu sürgünlere harcadığı enerjisini meyvesine harcayacaktır. Bu gördüğünüz çatalların arasındaki sürgünleri fazla uzamadan koparıyoruz. Eğer boyları çok uzarsa koparırken açtığınız yaranın iyileşmesi daha geç olacak ve hastalıklara karşı dirençsiz olacaktır. Yedinci kural: eğer domatesimiz uzamaya müsait bir cins ise mutlaka bir sopa ile destekliyoruz. Eğer sopa yok ise ipe sarabilirsiniz. Bir önceki videomda nasıl sarılacağını anlatmıştım. Eğer fidenizi desteklemezseniz zamanla domateslerin ağırlığından devrilecektir. Sekizinci kural: sulama. Suyu düzensiz verirseniz hastalıklara sebep olabilirsiniz. En sağlıklı yöntem toprağın nemini kontrol ederek sulamaktır. Toprağı parmağınızın ikinci boğumuna kadar sokun. Eğer kuru ise sulayabilirsiniz. Burada sadece parmağımın ucu nemli.
Yani suya ihtiyacı var demektir. Yine aynı şekilde kontrol ettiğimizde toprak nemli ise sulamıyoruz. Burada gördüğünüz gibi toprak çamur şekilde parmağımıza yapışıyor. Yani yeterli su var demektir. Dokuzuncu kural. Fidenin ihtiyacı olan mineralleri vermek gerekir. Saksımıza gübre koymak için bir sistem yapıyoruz. Şişenin nasıl hazırlandığına açıklamalardaki linkten ulaşabilirsiniz. Saksı toprağına gömdüğümüz delikli bir pet şişe içerisinden azot, kalsiyum, potasyum ve demir takviyesi yapacağız. Bu karışımın hazırlanışını yukarıdaki linkten ve açıklamalardan ulaşabilirsiniz. İlk çiçekte meyveler görünüp büyümeye başlayıncaya kadar domatesin azot ihtiyacı düşüktür. Karışım içerisinde azot için pişmiş kahve telvesi bulunmaktadır. Bu döneme kadar geçecek süre içerisinde azot ihtiyacı 1 yemek kaşığı kahve telvesi ise bu dönemden sonraki ihtiyacı 3 yemek kaşığı ve meyvenin iyice büyümüş döneminde 4 yemek kaşığıdır. Yani bu pet şişe içerisine 2 haftada bir kahve, yumurta kabuğu, muz, çay posası takviyesi yapabilirsiniz. Eğer bu kurala dikkat edilmez ve meyve tutumundan önce cömertçe azot uygulaması yapılırsa bitkinin yapısı büyür ama meyve tutumu azalır. 10. kural. Budama, uç alma. Domates bitkisinde büyümeyi durdurmak için yapılır. Özellikle balkonunda yetiştirenler için boy uzar ama meyve verimsiz olur. Yeşil kalır. Sürekli yeni çiçek açar ve meyve verir ama meyveler dediğim gibi tam gelişemez. Domatesin uzamasını durdurmanız gerekir ki uzamaya harcayacağı enerjiyi domatesleri olgunlaştırmaya harcasın. Tepesi alınan yani budanan bitkilerde meyve irileşmesiyle çabuk olgunlaşma sağlanır. Tepe alındıktan 1,5 ay sonra hasat süresi biter. Hasat süresi uzatılmak istenir ise tepe alma işlemi de ileri bir zamana alınır. Bu da demek oluyor ki siz domatesinizin en son uzamasını istediğiniz yerde durmak için en tepedeki çiçeğin 2 yaprak üstünden budama yapacaksınız. Tepe almak için bitkinin en üst salkımından sonraki 2 yaprak bırakılarak bitkinin büyüme noktası kesilir. Budama makası ile kesilebildiği gibi en çok elin baş ve işaret parmaklarının tırnakları ile kesilerek köreltilmesi tercih edilir. Hem yaranın çabuk kapanması hem de hastalık bulaşmaması açısından sürgünleri aldığımız gibi yani elle yapabilirsiniz. Tepe alma sırasında bitki aşağıdan yukarıya doğru kontrol edilerek ne kadar koltuk varsa temizlenir. Aksi halde ikinci budamaya ihtiyaç olabilir. Bir videonun da sonuna geldik. Eğer bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma destek olmak ve bir sonraki videolarımı izlemek için lütfen kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.